Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazıları eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in birbirlerini üzmemesini istiyorsanız, Nedim'in gerçekleri Yaman'a söylemesini destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Nedim neden Yaman'a gerçekleri söylemedi? Seher'in doğum gününde hangi şaşırtıcı olaylar olacak? Seher Yaman'ı nasıl affedecek? Zuhal ne zaman diziden ayrılacak? Yaman kendisini Seher'e affettirebilecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yaman artık Seher'den özür dilemeye çalışacak. Yaman Seher'e güvenme konusunda çok geç kaldığı için Seher onu affetmeyecek. Çünkü bu süreçte Seher'in kadınlık gururu kırıldı. Hatta Yaman Seher'i manevi yönden çok hırpaladı. Seher'in tek suçu da Yaman'a güvenip ona bir şans vermek oldu. Seher tüm bu yaşananları hatırlayacak. Hatta Seher Yaman'a unutamayacağı bir ders verecek. Ayrıca Seher sadakatinden şüphelenen Yaman'a haddini bildirecek. Bundan sonra daha güçlü bir Seher karşımızda olacak. Tabi Yaman'ın geç gelen pişmanlığı da hiç fayda getirmeyecek. Yaman pişmanlık yaşasa da Seher tüm yaşandıklarının acısını ondan çıkaracak. Seher'in Yaman'a karşı olan mücadelesi sessizce olacak ve Seher bu konuda başarıya ulaşacak. Yaman tüm bu aşkın biteceğini zannederken dizide büyük bir sürpriz yaşanacak. Çünkü Arif Baba ve Nadire Anne devreye girecek. İkisi birlikte Seher'e Yaman'ın yanında durmasını isteyecek. Seher Yaman'ın zorlu geçmişini bildiği için ona bir şans daha tanıyacak. Seher'in Yaman'a duyduğu aşk her şeyin üstesinden gelecek. Bundan sonra Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Tüm yaşanan bu zorluklardan sonra Yaman ve Seher kavuşacak. Bu yüzden yaşanan tüm kötü olaylar onların aşkını güçlendirecek. Yani Yaman ve Seher bunca zorluktan sonra mutluluğun tadını çıkaracak. Ardından Yaman Seher'e daha da yakın davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman artık tamamen pişman olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak ve aralarında güçlü bir bağ oluşacak. Tabi İkbal bu kavuşmaya hiç sevinmeyecek. Hatta İkbal onları ayırabilmek için yine kötü planlarına devam edecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın Yaman ve Seher'i ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Seher'in arasındaki güçlü bağı kimse bozamaz. Yani güzel çiftimiz kavuşup mutlu olacak. Ayrıca artık Yaman asla Seher'i bırakmamaya söz verecek. Ve Yaman ne yaşanırsa yaşansın aşkı için mücadele edecek. Seher de bundan sonra daha dikkatli olmaya başlayacak. Çünkü Seher Yaman'ı kaybetmek istemeyecek. Bu yüzden Seher de Yaman için mücadele edecek. Seher Yaman'a hayatın iyi tarafının da olduğunu gösterecek. Yaman da geçmişini unutup hayatına yeni bir sayfa açacak. Yani Yaman Seher sayesinde geçmişiyle barışık bir hale gelecek. Bundan sonra Yaman her açıdan daha güçlü birisi haline dönüşecek. İkbal de artık bu olanlara dayanamayacak. İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürmeye çalışacak. Ama sonunda İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü gördüğü için ona asla güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hapse gönderecek. Böylece sonunda İkbal cezasını çekecek. Seher de güçlü bir kadın olup Yaman'a karşı bir savaş başlatacak. İkbal ve Zuhal kötülük yaptıkça Seher ve Yaman'ı daha da yakınlaştıracak. Hatta onların aşkı bu zorluklar sayesinde daha da güçlenecek. Zuhal ile İkbal de kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'i kıskandırmaya başlayacak. Yaman her anında Zuhal ile birlikte olmaya çalışacak. Hatta Yaman Zuhal ile parka gidecek ve Seher'i kıskandırmaya çalışacak. Seher de onların birlikte olduğunu görünce çok üzülecek. Yaman ise Seher'in üzüldüğünü görünce hata yaptığını anlayacak. Yaman Seher'in doğum gününün olduğunu öğrenecek. Yaman bu bilgiyi öğrenir öğrenmez Seher'e bir sürpriz yapacak. Yaman Seher'e çok güzel bir doğum günü sürprizi yapacak. Seher de bu olanları görünce çok mutlu olacak. Tabi bu doğum gününün oluşu gerçeklerin ortaya çıkmasına yardım edecek. Büyük ihtimal artık Yaman Seher'in yokluğuna dayanamayacak. Yaman Seher'in yazdığı el yazısını düşünecek. Ardından Yaman'ın hakkında Arif Baba'nın sözleri gelecek. Bunun üzerine Yaman iki el yazısını karşılaştıracak. Bunun sonucunda da Yaman iki yazının farklı olduğunu tespit edecek. Yaman'ın bu tespiti yapması tüm dengeleri alt üst edecek. Ayrıca Yaman Seher'in telefonlarına gelen mesajları yeniden kontrol edecek. Selim ise yeniden Seher'e mesaj atacak. Yaman da Selim'in Seher'e attığı mesajları yeniden görecek. Selim kendi yaptığı tuzağa kendisi düşecek. Çünkü Selim Seher'in suçsuzluğuna işaret eden bir mesaj yollayacak. Yaman da bu mesajı görünce Seher'in suçsuzluğuna inanmaya başlayacak. Ardından Yaman'daki bu şüpheler onun için iyice kemirecek. Yaman artık bu olanlara dayanamaz hale gelecek.
Bu yüzden Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Yaman gerçeklerin peşine düştükçe Seher'in suçsuzluğu ortaya çıkacak. Yaman ise Seher'e suçlayarak hata yaptığını anlayacak. Bunun sonucunda da Yaman gerçekleri öğrenecek. Yaman gerçekleri öğrendiğinde çok pişman olacak. Çünkü Yaman Seher'e yaptığı kötülükleri düşünüp çok üzülecek. Onun için Yaman yaptığı bu hatayı telafi etmeye çalışacak. Yaman Seher'den özür dilemeye çalışacak ama Seher Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher Yaman'ın yine kendisini kandırdığını düşünecek. Bu yüzden Yaman ve Seher bir süreliğine daha ayrı kalacak. Ama sonradan Nadir Anne ve Arif Baba yeniden devreye girecek. Onlar Seher'e Yaman'ı affetmesi gerektiğini söyleyecekler. Çünkü Yaman'ın geçmişte çok acı yaşadığını belirtecekler. Seher ise asla kararından dönmeyeceğini belirtecek. Tabi sonradan çok büyük bir mucize gerçekleşecek. Seher Yusuf için Yaman'ı affetmeye karar verecek. Böylece sonunda Yaman ve Seher yeniden bir araya gelecek. Yaman ve Seher birbirlerine kavuştukları için çok mutlu olacaklar. Yaman Seher'e inanmadığı için ondan özür dileyecek. Seher de bunun üzerine Yaman ile geçmişe bir sünger çekecek. Yaman gerçekleri öğrendiği için Zuhal'i konaktan kovacak. Hatta Yaman Zuhal'i polislere teslim etmeye çalışacak. Ama Seher yine Zuhal'i affedecek. Bunun sonucunda da Yaman Zuhal'i konaktan sonsuza kadar kovacak. Ama İkbal konaktan gitmeyecek. Çünkü İkbal tüm oyunlarını Zuhal üzerinden oynadı ve hiçbir zaman Yaman'a gerçek yüzünü göstermedi. Onun için İkbal konakta kalmaya devam edecek. Yaman Seher'e kavuştuğu için ondan bir çocuğunun olmasını isteyecek. Tabi Yaman Seher'e bu isteğini nasıl söyleyeceğini bir türlü bulamayacak. Bu yüzden Yaman bu isteğini şimdilik Seher'e söylemeyecek. Tabi sonradan Yaman bu acıya dayanamayacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'in boş bir anını kollayacak ve sonunda Yaman Seher'e baba olmak istediğini söyleyecek. Seher Yaman'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Onun için Seher Yaman'dan karar vermek için biraz süre isteyecek. Yaman Seher'i üzmemek için ona bir süreliğine süre verecek. Seher Yaman'ın bu kararı karşısında büyük bir ikileme girecek. Ama Seher sonunda bir karar verecek. Seher ardından Yaman'ın isteğini kabul ettiğini söyleyecek. Yaman bu sevindirici haberi alır almaz çok mutlu olacak. Yusuf da kendisine kardeş geleceği için dünyalar onun olacak. Ama Seher ve Yaman'ın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü İkbal kötülükler yapabilir. Ayrıca Yusuf Seher'in bebeğini kıskanabilir. Bu yüzden Yusuf'un psikolojisi bozulabilir. Ama Seher bu sorunun da üstesinden gelecek. Yusuf ise Seher'in bebeğini kıskanmayacak. Yusuf Seher'in bebeğinin doğup kendisiyle oyun oynamasını bekleyecek. Büyük ihtimalle Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Ali ise Kiraz'a olan aşkını bir süreliğine daha gizleyecek. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisine karşılık vermeyeceğini düşünecek. Ama sonradan Ali bir karar verecek. Ali Kiraz'ın aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Ardından Ali Kiraz'a evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz ise ilk başlarda evlilik teklifine cevap vermeyecek. Tabi sonradan Kiraz da bu aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Böylece sonunda Kiraz Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Sultan Ala onların evlenmesine karşı çıkacak. Ama sonradan Sultan Ala onların evlenmesine izin verecek. Yani sonunda Kiraz ve Ali de evlenmiş olacak. Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.